8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz optisyen Dilek Sarvanlıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkürler Dilek Hanım. Dilek Hanım, optisyen nedir? Optisyen, göz doktorunun reçete ettiği refraktif kusuru olan kişilere doğru cam ve doğru çerçeveyi seçerek montajını yapan sağlık personelidir. Dilek Hanım, normalde gözlük alırken nelere dikkat etmek gerekir? Gözlük alırken öncelikle dikkat etmemiz gereken en önemli husus, gözlük herhangi bir optik mağazasından alınmalıdır. Bunun en büyük sebebi, optik mağazalarından almış olduğunuz gözlüklerin hepsi Sağlık Bakanlığı onaylı olmasıdır. Yani normal sıradan böyle seyyar tezgahtan veya yetki belgesi olmayan birinden gözlük almamalıyız gibi anlıyorum, Kesinlikle, değil mi? kesinlikle. Göze en çok zarar veren camlar optik amaçlı üretilmeyen camlardır. Güneş gözlükleri özellikle buna dahildir aynı zamanda. Zaten dışarıda satılan ürünlerin hiçbirinde sağlık ürünlerine kesinlikle tamah etmemeliyiz. Peki Dilek Hanımcığım, doğru gözlük camı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Mesleğimizin asıl en önemli can alıcı noktası bu zaten. Gözlük camı bizim optik düzeltmemizi sağlayan bir araç aslında. Kişinin reçetesini okumak çok önemli. Yani göz doktoru reçeteyi yazıp çok detaylı bir şekilde muayenesini yapıp bize yolluyor. Fakat reçeteyi doğru okumak çok önemli. Kişinin kullanım alanına göre seçilmesi gerekiyor en başta. Kişinin uzak veya yakın probleminin olması, uzak veya yakın gözlüğünü aynı anda kullanması, biz buna multifokal cam diyoruz. İkisi bir arada cam uygunluğu. Bunlar göz önünde bulundurularak numaraların artış durumuna göre yüksek numaralarda inceltilmiş camlar veya farklı koruma filtreleri kullanılarak daha iyi ve net görüş sağlaması önemlidir. Tabii bunun yanında çerçeve seçimi de var. Evet, doğru montaj çerçeve kısmı nasıl aynen oluyor? öyle. Doğru çerçeve seçmek çok önemli. Kişiye göre aslında gözlük kişisel bir üründür. Yani herhangi bir ayakkabı veya eşya gibi değil. Tamamen kişisel bir üründür. Kişiye özel üretilmelidir. Seçtiğimiz çerçeveyle başlarız. En çok önemsediğimiz şeylerden bir tanesi kişinin yüz yapısı, çene hattı, burun kemik yapısı ve kulak mesafesidir. Öncelikle doğru çerçeveyi seçtiğimizde ikinci kısım doğru cam seçmekle bitiyor. Bu da az önce anlattığım gibi kullanım alanına göre doğru yönlendirmekle başlıyor. Peki genel olarak optisyenler kendilerine başvuran insanlara veya müşterilerine ne tür ürünler sunabiliyorlar? Optik mağazalarında biz optik çerçeve, optik cam, güneş gözlüğü, lens yani kontak lens ve solüsyon hizmeti satışı yapıyoruz. Tüm bunların hepsi zaten göz sağlığını koruma amaçlı ürünler. Güneş gözlüğü bildiğiniz üzere artık birçok mecrada satışa sunulabiliyor. E-ticarete tenzih ederek söylüyorum çünkü aynı zamanda e-ticaret ürünlerinde optisyenlerin de satmış olduğu ürünler mevcut. Yani gözlük mağazası, optik ürünleri mevcut. Bunlardan değil ama önemli olan bizim için mağazalarda doğru ürünü satmak. Sağlığı koruma amaçlı ve bu sağlığı sürdürme amaçlı ürünleri satmayı baz almamız gerekiyor. Peki Dilek Hanımcığım, güneş gözlüğü yaz-kış kullanıyoruz. Yani aslında biz güneş gözlüğünü sadece yazın, evet güneşin ışıklarından, zararlı ışıklarından korumak için ve daha net görebilmek için ama kışın da aksesuar olarak kullanıyoruz. Güneş gözlüğünü her türlü mağazada bulabiliyoruz maalesef. Güneş gözlüğü seçerken biz aksesuar gözüyle bakmamamız lazım herhalde. Nelere dikkat etmemiz lazım alıcı olarak? Şöyle ki aslında güneş gözlüğü hem gözü koruyor hem de aynı zamanda iyi bir aksesuarımız bizim. Yani bizim stilimizi tamamlayan en önemli etmenlerden bir tanesi. Fakat bu konuda aksesuar gözüyle bakarak almamak lazım güneş gözlüğünü. UV400 korumasına sahip olması gerekiyor mutlaka. Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekiyor herhangi bir güneş gözlüğünün. Camlarının kaliteli, ultraviyoleye karşı tamamen korumalı veya polarizeli gibi değişen cam kategorilerinden herhangi birine sahip olması gerekiyor. Yine daha önce de bahsettiğimiz gibi optik mağazalarından, herhangi bir optik mağazasından güvenle bu konuda alışveriş yapabilirsiniz. Önemli olan dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi cam kalitesi, ikincisi materyal kalitesi. Yani aldığımız bir ürünü uzun yıllar kullanmak istiyorsak materyalini de ona göre seçmemiz gerekiyor.
Peki bir önemli sorun da bizler için, daha doğrusu eminim ekran başında izleyen pek çok insan bunu düşünecektir. Bu ekrana bakma durumu. Yani özellikle masa başında sürekli ekrana bakmak zorunda kalan veya böyle çalışan pek çok insan var. Onları da gözlerini koruyacak bir ürün var mı? Tabii ki, elbette var. Teknoloji çağıyla birlikte ekran kullanımımız arttı. Özellikle pandemi gibi bir ekrana daha çok maruz kaldığımız bir dönem geçirdiğimizde cam teknolojisi firmaları ekran kullanımına karşı ekstra koruma sağlayan mavi ışık korumalı dediğimiz blue blokajlı camları ürettiler. Bu camın özelliği biz doğal ışıktan aldığımız zararlı ışınların hepsini aslında gözümüz absorbe ediyor. Yani anatomimiz bu şekilde doğmuşuz. Fakat yapay ışıklardan almış olduğumuz fazla beyaz ışık dediğimiz kısım aslında mavi ışık. Bu bizde göz yorgunluğu, dikkat eksikliği, gözlerde fazla kırpma sayısına bağlı olarak kuruluk sıkıntısı gibi hastalıklara yol açabiliyor. Ekran kullanıcıların hepsi aslında artık mavi ışık, yani göz problemi olsun olmasın, gözünde herhangi bir dioptri olsun olmasın mutlaka mavi ışık korumalı cam takıyor. Biz de tavsiye ediyoruz. Çünkü sadece bilgisayar ekranı veya televizyon ekranı olarak düşünmememiz gerekiyor. Telefonlar elimizde, en büyük ekran sorunlarından bir tanesi. Buradan aldığımız zararlı ışınlar bize ne gibi bir sıkıntıya yol açar ileride, ondan da bahsedeyim. Çok genç yaşlarda belki bunu anlamayabiliriz. İleriki yaşlarda sarı nokta veya katarak gibi hastalıklara yol açıyor. Çünkü görme alanını zedelediği için aldığımız o mavi ışık daha sonrasında bu tarz hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Peki gözlüklerin garanti süreçleri var mıdır optiklerden aldıklarımızın? Evet, tüm optik mağazalarından almış olduğunuz tüm gözlüklerin 2 yıl boyunca garanti süresi vardır. Bu garanti süresi içerisinde kişinin kullanımsal kaynaklı değil de üretimsel kaynaklı herhangi bir durumunda gözlükler üretici tarafından ya yedek parça ya da yenileme suretiyle değiştirilebilir. Tabii ki de bu kullanım kaynaklı dedim ama bazen ister istemez fazla tuz, fazla ter içerisinde bulunan pH yüksekliğinden dolayı da gözlükler yıpranabiliyor. Bunlar da garanti dahilinde dahil oluyor. Peki gözlüklerin bakımı, temizliği nasıl olmalı? Aslında aldığımız herhangi bir ürünü çok titizlikle kullanıyoruz zaten. Gözlük de böyle, yani bilmiyorum, evlerimizde hiç kimse bir şeyi yıkamadan kullandığını düşünmüyorum, bir kıyafetle dahil, ama bizim ülkemizde böyle bir gelenek var. Biz gözlük camını siliyoruz. Aslında bu en son yapmamız gereken şey. Bu bir prosedürün en son noktası. Biz gözlüklerimizi kimyasal içermeyen sıvı sabun veya el sabunu gibi bir ürünle ellerimizi köpükleyerek, o köpükle, yani üzerine damlatmadan, direkt uygulamadan temizleyip suyun altından geçirip ondan sonrasında silmemiz gerekiyor ki tozlu sildiğimizde veya vücudumuzdan geçen ter ve yağla sildiğimizde gözlük daha kolay yıpranıyor. En önemli etken aslında yıkamak. Şimdi belli ürünler var, mesela iyi markalardan gözlük benim de var. Genelde masanın üzerine ters koyduğumuzda çizik oluyor ya, o çizik görüntüsünün göze bir zararı var mı? Elbette ki, olmaz mı? Zaten özellikle biz müşterilerimize, ki ben optisyen olduğum için hastam olarak nitelendiriyorum onların hepsini. İlk söylediğimiz şey kullanımda dikkat etmemiz gereken hususlar. Yani bir gözlüğün kılıfının olma sebebi aslında kullanmadığımızda o kılıfın içerisine durması gerektiğidir. Ama ister istemez gün içerisinde bir yere oturduğumuzda gözlüğü masaya bırakıyoruz. Ve camlar yukarıya bakacak şekilde koymamız gerekiyor ki o çizilme olmasın. O çizilme sonrasında aslında görüntü de bozuluyor. Evet. Yani bunun bir düzelme şekli de yok. Camın tekrar kendi kendini yenilemesi veya bir temizlemesi de olmuyor. Mutlaka o camın değişmesi gerekiyor. Onu da zaten yine aynı şekilde optiklerde değiştirebiliyor kullanıcılar. Tabii ki sadece gözlük camı değiştirebileceğiniz yer optik mağazaları. Peki şunu sorabilir miyim? Her türlü cam, her türlü çerçeveyle uygun oluyor mu? Yani hani size soran oluyordur illa ki, ben bu çerçeveyi istiyorum. İşte doktorum da Kemik böyle ya da çelik değil mi hocam? Evet, böyle bir reçete yazdı.
Gerçi buna uydurabiliyor musunuz? Match oluyor mu? Yani şöyle, bu konuda biraz inatçı konuşacağım belki ama doğrusu şudur. Yani mesleğin özü budur. Nasıl ki bir doktor yazdığı reçetedeki ilaçları tam kullanmayan hastasına neden böyle diye soruyorsa biz de aynı şekilde uygunluğu güzel bir dille anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki bazı durumlarda çok yüksek numaralı, yüksek dereceli, yüksek miyop veya hipermetrop olan kişiler hep hayalinde daha ince görünümlü bir gözlük takmak olduğu için ister istemez bu konuda bize ısrarcı olabiliyorlar. Ama teknolojimiz geliştiği için artık hani herhangi bir numaralı, yüksek numaralı camın inceltme olasılığı artık daha kolay. Birçok firmada ürünler var, yurt içi, yurt dışı. İnceltilmiş camla mutlaka uygulamaya çalışıyoruz. Ama çok imkansızla gelenler oluyor mu? Evet, tabii ki her sektörde olduğu gibi bizde de o ısrarı yapanlar mutlaka oluyor. Ama işin doğrusunu göstererek, akla mantığa uygunluğunu anlatarak bir şekilde ikna ediyoruz. Bir şey daha söylediniz. Bu alışverişi bir optik mağazasından, bir optisyenden yapmak lazım. Bu güneş gözlüğü olsa bile. Evet. Hem cam için hem de çerçeve için. Aslında çerçeve göz ardı edilir. İşte cam iyi olsun denir ama gözlük kullanan insanlar için çerçeve de çok önemli. Peki normalde bir alıcı olarak bir yere gittiğimizde gerçekten o ürünün iyi bir ürün olduğunu yani anlamanın bir Güvenmek yolu var için mı? diyorsunuz. Daha doğrusu evet, güvenebilmenin bir yolu var mı? Yani aslında şöyle, gözlükçülük diyeyim artık, bu bir esnaflık bizim ülkemizde. Tabii ki her esnaflıkta olduğu gibi bir güven problemi ister istemez oluyor. Ama bunu aslında çok kolay anlayabilirsiniz. Güneş gözlüklerini çok kolay böyle tarama platformlarından kontrol edebilirsiniz. Orijinal olup olmadığını. O mağazaya güvenmek, o mağazanın verdiği hizmetle veya sizinle ilgilenen personelin size sağladığı güvenle alakalı bir durum. Sonrasında ise mutlaka bir sertifikası, bir garanti süresinin belirtildiği ya da faturasıyla almanız gerekiyor ki o ürünün orijinal olup olmadığını oradan anlayabilirsiniz. Bazen şöyle durumlar oluyor. Çok ekonomik gözlüklerde insanlar tereddüt ediyor, doğru, ama kesinlikle ben her zaman ne diyeyim, mesleğimi savunuyorum bu konuda. Bizim mesleğimizde hani kalitesiz ürün satan mutlaka yoktur. Tabii arada çıkıyordur ama yine de güvenirken çok basit bir internet tabanlı herhangi bir platformdan arama yaparak o ürün orijinal olup olmadığını çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ya benzer durum özellikle numaralı gözlükler için de geçerli. Sonuçta evet bir reçete yazılıyor ama ona uygun camın hazırlanması kişi için çok önemli. Tabii ki. Sağlık için. Evet, mevcut rahatsızlığı daha da derinleşebilir. Aynen Aksine öyle. yanlış bir gözlükle, değil mi? Bu anlamda da doğru optisyenle veya doğru ekiple çalışmak gerekiyor sanırım. Kesinlikle. Yani şöyle bir cam takıyorsunuz, optik cam. Bu camın mutlaka bir sertifikası olması gerekiyor. Ne cam takıldığına dair orada numara bilgilerinizin, sizin şahsi bilgilerinizin olduğu ve camın nevinin yazdığı bir sertifika kartı olması gerekiyor ki siz takılan camın uygun olup olmadığını doktorla da teyit edebilirsiniz aynı zamanda. Bu önemli bir nokta ama tabii verdiğiniz hizmetten de bu doğru doğru algıyı yaratabilirsiniz aslında karşınızdaki insana. Misal bir ürün alıyorsunuz, işte çerçeveyi seçtiniz, camı seçtiniz, her şey tamam ama mesela atladığımız en önemli noktalardan bir tanesi bizim odak noktası alınması. Yani bazı parçalar tam olursa o zaman güveninizi tam sağlıyorsunuz aslında aldığınız firmaya. Odak noktasını ben sektörde eskiyim, 20 yıldır sektördeyim. Biz eskiden işte elle, kalemle işte kişinin karşısına geçip alırdık ama teknoloji çağı artık buna izin vermiyor. Bunlar çok hata oranı çok yüksek odaklar oluyor. Ki zaten odak cihazında almasanız makineniz buna izin vermiyor teknolojiyi takip ediyorsanız. Her şeyin birebir örtüşmesi gerekiyor. Şimdi bu silsilede devam eden bir durum varken aslında oradan çok şüphe etmemek lazım. Yani bu bahsettiğim doğru çerçeveyi seçtik, doğru camı seçtik, önerdik. Belki müşteri ısrar etse de o noktada bu sizin için uygun değil dedik. Ki bu çok önemli bir etmendir. Sadece satmak için değil, biz sağlık işi yapıyoruz sonuçta. Evet. Bir nevi aracıyız bu durumda. Odak cihazına odaklarını aldık, kişiye özgü odaklarını ve sonra da montajını yaptık. En önemli şey gözlüğü kişinin kendisine teslim etmek gerekir.
sadece burada bitmiyor. Kişinin kendisine teslim ederken kişiye özel ayarları yapıyoruz en son. Yani biz montaj esnasında çerçeveyi söküyoruz çünkü. Tekrar taktığında işte burun aralığının, kulak arkalarının çok güzel bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Tutulması gerekiyor. Evet. Dilek Hanım çok teşekkür ederiz. İyi Ben ki teşekkür geldiniz. ederim. Çok mutlu oldum. Ağzınıza sağlık. Çok Ben güzel bir teşekkür sohbet ederim. oldu. Evet, bugün 8'e Sağlık'ta misafirimiz optisyen Dilek Sarvanlıoğlu'ydu. Kendisiyle optisyen nedir, doğru gözlük seçimi, doğru çerçeve seçimi nasıl olmalı, ürünü alırken nereden alınmalı, bunun bilgilerini vermiş oldu kendisi. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.